Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz arkadaşlar şöyle güzel merserize bir iple başlayacağız. İpim şöyle çile halinde almıştım. Sardım, yumak haline getirdim. Kullanacağım şiş ise 3,5 numara. Modelimiz harika yazlık salaş bir örgü. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize önce ilmek alarak başlayacağız. Şöyle ilmek sayımız 10 ve onun katları olması gerekiyor bu model için. Ve de artı 3. Ben şöyle ilk sırayı 2 şişle başlayacağım. Altta çekme olmasın diye, salaş bir model olduğu için 2 şişle başlayalım. Dediğim gibi ilmek sayımız 10 ve onun katları 10, 20, 30 diye artı 3. 3 tane de ayrıyeten ilmek alacağız. Siz yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayıp bu şekilde başlayabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde harika olan bir model. Şöyle ilmeklerimizi ben 2 model üzerinde göstereceğim. 20 ilmek bana yeterli, artı 3. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bir model için 10. 2, 4, 6, 8, 10 ve bir model için 2 tane fazla kaldı. Hemen bir tane daha ilmek alıyorum. Toplamda 23 tane ilmek aldık. Şişimin hemen birini çıkartıyorum. Şu şekilde tutalım. Bu modeli yaparken kenar ilmeğini hem gidişte hem dönüşte yapmamız gerekiyor. Kenarda çekme olmasın. İpimin dokusu da böyle arkadaşlar, görünüyor zaten. Şöyle tel tel ayrılan bir ip. Güzel, zarif, ince bir ip. Şöyle önce bir sıra yapalım. Daha doğrusu 2 sıra haroşa yapalım. Modelin ara bölümleri de aynı şekilde, başlangıcı da aynı yapıyoruz. Bu modelde lastik kullanmanıza gerek yok. Ama altın dar olmasını istiyorsanız lastikli başlayabilirsiniz. Ama model yani lastik istemiyor. Şöyle ipimizi tellendirmeden örmeye çalışalım. Birinci sırayı bu şekilde tamamladım. Kenar ilmeğini de örelim. Birinci sırayı tamamladık. Şimdi ikinci sırada da yine aynı düz örüyorum. Ben haroşa örgüleri düz olarak yapıyorum. Yani ters örerek de yapabilirsiniz. Ama bana düz daha kolay geliyor. Onun için düz örerek tercih ediyorum. İki sıra düz ilmeklerimizi örelim bu şekilde. Kenar ilmeğimi de ördüm.
2 sıramızı tamamladık. Bakın başlama sırasıyla 2 sıra haroşamız oldu. Şimdi modelimize başlayalım. Dediğim gibi kenar ilmekleri hem gidişte hem dönüşte örmemiz gerekiyor. Yine kenar ilmeğini ördüm. 2 tane düz ördüm. Sıradaki ilmeğimizi 2 kez doladım. Bakın. Kenar ilmeği 2 düz ördüm. Bu ilmeğimize 2 kez doladım. Şimdi sıradakini 3 kez doluyorum. 3 kez doladım. Yine sıradakini 3 kez doluyorum. 7 tane ilmeğimizi bu şekilde dolayacağız. 2 doladım, 3 doladım, 3 doladım. Şimdi ortaya gelen ilmeğimizi 4 doluyoruz. 3, 4 doladım. Bu ortaya gelecek ilmeğimiz. Pardon, ipim tellendi, hemen onu tekrar yapmam gerekiyor. Bir, iki, üç, 4 kez doladım ve ilmeğimi ördüm. Sıradaki tekrar 3 doladım ve ördüm. Pardon, açıldı. 1 2 3 doladım ve ördüm. Hemen yanındakini de yine 3 dolama yapıyoruz ve ördüm. Şimdi 2 dolama. Bakın arkadaşlar, 7 tane ilmeğimizi 2 doladım, 3 doladım, 3 doladım. Ortaya gelen, bakın şu dördüncü tam orta. 4 doladım. Tekrar 3, 2. 7 tane ilmeğimizi bu şekilde yaptık. Şöyle bir dalga oluşturacağız. Arada 3 tane düz örüyorum. 2, 3 tane 3 ilmeği ördüm. Tekrar artırmalar yapacağız. 1, 2 doladım. Sıradaki ilmeğe 3 doladım. Sıradaki ilmeğe 3 doladım. Bir sonrakine 4, 2, 3, 4 doladım. Ve onu tekrar yapalım. Şöyle açarak gösteriyorum ama dolaması çıkarmak zor oluyor. 4 doladım ve ördüm 4 dolamayı. Şimdi 3 dolayacağız. 2, 3 doladım ve ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki yine 3 doladım ve ilmeğimi düz ördüm. Kameranın altında yapmak biraz zor oluyor şu dolamalardan, ama aslında çok kolay bir model. 3 doladım. Şimdi sıradakini 2 doluyoruz. 2 doladım. Ve kenardaki ilmeklerimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu sırayı tamamladım. Pardon. Modelimizin arka yüzündeyiz. Şimdi ilmeklerimizi açacağız. Artırma yaptığımız ilmekleri açarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenarda 2 tane düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Şimdi bakın, yine düz öreceğiz ama ilmeklerimizi açarak. Şuradan giriyorum, ördüm ve bıraktım dolamaları. Aradan girdim, ördüm ve bıraktım. Ördüm, bıraktım. İlmeklerimiz bakın şöyle kademeli kademeli uzamaya başladı. Ördüm ve bıraktım. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şurada bir tel kaçmış, hemen onu alıyorum ve ördüm. Aradan bakın şöyle girdim, ilmekleri bıraktım. Bu sırayı biraz sıkı örelim.
toplansın şöyle ilmeklerimiz. 1 2 3 tane artırmadan yaptığımız vardı. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane artırdığımız vardı. Şöyle uzatarak yaptığımız ilmekleri, kenarda da 2 tane düz ördüm ve kenar ilmeğini de ördüm. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şöyle gayet güzel, zarif bir model. Şu dolamaları artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Hani ben 2 dolama, 3 dolama, 4 tekrar eksilttim. Onu siz istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Eğer bunlar uzun geldiyse kısaltabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğini ördüm. Diğer ilmeklerimizin de hepsini düz örüyoruz. Arada yine haroşa oluşturacağız. 2 sıra. Şöyle ilmeklerimizi sıkı örelim burada. Ben fazla sıkıştırmıyorum. Tekrar artırmalarda zor geçmesin diye. Sıra sonuna kadar düz ördüm. Şimdi ikinci model kurulumunda modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Yanlarda yarım olacak. Ortaya tüm denk gelecek şimdi. Şöyle dalgamızı oluşturmak için. İlmeklerimi şöyle düzelttim. Şimdi bir sıra daha düz örüyorum. Kenar ilmeğini yine ördüm. Bir sıra daha düz örelim. Ondan sonra model kaydırmayı da göstereyim size. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Evet. Kenar ilmeğini de ördüm ve bu sırayı da tamamladım. Şimdi modeli kaydıracağız. Bakın burada 2 tane tüm yapmıştık. Modelimiz ikiliydi şöyle. Şimdi yanlara yarım, ortaya tüm olacak şöyle. Onu da yaparken hemen yine kenar ilmeğimizi şöyle yapayım. İpim tellenmesin. Kenar ilmeğini ördüm. Şu şekilde. Baştaki hemen sıradaki ilmeğimizi 4 dolama yapıyoruz. Yarım olduğu için 2, 3, 4 dolama yaptım ve ördüm. Baştakini bakın kenar ilmeğinden sonra. Şimdi 3 dolama, 3 kez doladım, ördüm. Yine 3 kez doladım, ördüm. 2 kez doluyoruz. Şurada göstereyim. Kenar ilmeğini ördüm. Sıradaki ilmeği 4 doladım. Bir sonrakini 3 doladım. Bir sonrakini 3. En sonkinde şunu da 2 doladık şöyle. Yani şurada 4 tane ilmeğimizi artırma yaptık. Yarım olacak kenarımız çünkü. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Şimdi burada ortaya denk gelecek. Şu ortaya denk gelecek artırmalarımız. Kenar ilmeğimi 2 kez doladım. Hemen ilk ilmeğimi 1 2 3 kez doladım. Bir sonrakini yine 3 yapıyoruz.
1 2 3 doladım ve ördüm. Şimdi 4 dolama yapacağımız ilmek, bakın şurada 3 tane ilmeğimiz var, düz ilmekler, onun tam ortaya denk geliyor. 1 2 3 4 kez doladım ve ördüm. Kenardakini, yanındakini hemen 3, bir sonrakini yine 3, açıldı, 1 2 3 ördüm, 3 doladım ve ördüm. Şimdi 2 1 2 doladım. Şurada ipim tellendi herhalde, bir tane şöyle aldım, üzerinden geçirdim. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Sıradakini 1 2 dolama yaptım. 1 2 3 dolama yaptım. Yine 3 kez dolayacağım burada. Bu ilmeği de 3 kez doladım. Bu ip biraz tellendiği için bu dolamalarda biraz zor oldu bana. Şimdi ne yaptık? 2 doladım, 3 doladım, 3 doladım. Bunu 4 doluyoruz. 4 kez doladım ve ilmeğimiz açıldı arkadaşlar. Tekrar yapalım. 1 2 3 4, şöyle 4 ilmeği doladım ve ördüm. 4 dolama. Kenar ilmeğimi de ördüm. Pardon, görüntüden çıkmışım. Şimdi ilmeklerimizi açarak örüyorduk o dolamalarımızı. Şöyle yanaştıralım uca doğru. Kenar ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğimizi bakın hemen şuradan böyle örüyorum ve uzatıyorum. Örüyorum. Bıraktım. Aradan girdim, ördüm ve dolamaları bıraktım. Aradan girdim, ördüm ve dolamaları bıraktım. 3 tane düzümüz vardı. Onları da yapıyoruz hemen. Artırmaları örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane dolama yaptığımız ilmeği de ördüm. 3 tane düz, 1 2 3 taneyi de ördüm. Tekrar şimdi bu dolama yaptıklarımızı açıyoruz. 1 2 3, kenarda 4 tane yapmıştık. 4'ünü de açtım ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın, kenar ilmeği hem gidişte hem dönüşte örmemiz gerektiği söylemiştim. Şu yanlarda çekme olmasın, bu açılmalar olduğunda kenarlar şöyle çeker, yoksa 2 kez ördüğümüz için aynı eşit devam etti. Ona dikkat edelim. Bu sırada da yine düz örüyoruz. Haroşa örgü, yani 2 sıra daha haroşa örgü yapacağız. Modelimiz kendini göstermeye başladı. 3. kez de bir de yaptığımız gibi kurulumunu yapacağız modelin. Birbirinin tekrarı, şu iki modelin tekrarı olacak örgümüz. Şu haroşaları dediğim gibi biraz sıkı örelim. Bu uzatmaları toplasın, daha düzgün dursun diye. Şöyle de düzelteceğiz.
dantel gibi şöyle bir örgümüz oldu. Çok zarif. Tam yazlık. Şal örgülerinde de kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında şal ipleriyle yelek yapabilirsiniz. Yeleklik yünlerle. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimizi de düzeltiyoruz. Bakın kendini göstermeye başladı. Bundan sonraki yapacağımız şu birinci model kurulumu. Ondan sonra ikinci modelimiz böyle ilerleyecek. 1 ve 2'nin aşamalarını yaparak şöyle. Evet, ben biraz büyük bir parça yapmıştım. Onu size göstereyim. Bunu kenara alalım şöyle. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle dantel gibi görünüm olan bir örgümüz. Arka yüzü, ön yüzü, iki yüzü de aynı. İki taraf aynı, bakın. Dediğim gibi bu modelde lastik istemiyor. Altlarda şöyle dilimler oluştu. Şöyle yere bırakayım, daha net görürsünüz. Evet. Model böyle arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.